Merhaba arkadaşlar. Bir süredir ben de YouTube'da araştırıyorum. Genelde 3-4 yıl önce çekilen videolara denk geldim. O yüzden ben de video çekeyim dedim açıkçası. Yani umarım size denk gelmez ama sonuçta bir döngü var. Kimi 2-3 yıl önce yaşıyor, kimi şu an benim gibi ya da 2 yıl sonra, 3 yıl sonra da yaşayacak olanlar var. Bana da testis kanseri teşhisi konuldu. Onun hakkında yaşadıklarımı aktarmak istedim. Umarım sizde olmaz. Olursa da ona göre bir önlem alırsınız. Yaklaşık bende 3 ay önce ağrı ile beraber bir başlangıç oldu. Normalde testis kanseri ağrısız olur. Ama bende ağrı ve şişlik oldu. Bu arada aktif spor yapan birisiyim. Ağırlık antrenmanlarıyla uğraşıyorum. Ee, Bir de ben bu dönem kreatin kullanıyorum. Biraz ona yordum açıkçası. Hani kreatinden kaynaklıdır diye düşündüm. Bu şişkinliğin ve ağrıların. Kreatini kestim. Nasıl denk geldi bilmiyorum ama ben kreatini kestiğim zaman ağrılarım ve şişliğim de dindi. Öyle olunca ben kreatine yordum tamamen. Hani başka bir doktora gitme şeyi gereği duymadım. Erteledim bir nevi. Ondan sonra acaba tesadüf mü dedim. Kreatine ben tekrardan başladım bir süre sonra. E, biz bir ay kullanıyorduk kreatini. Ondan sonra 2 hafta ara veriyorduk. Kullanım şekli hemen hemen öyleydi. Kreatini hemen hemen bir hafta falan kullandıktan sonra tekrardan benim ağrılarım başladı. Direkt kestim zaten ben kreatini. Vücuttan çıkmasını bekledim. Normal seviyelere düşmesini bekledim. Kestim. Bu sürede gene ağrılarım dindi. Gene şişliğim dindi. Ha dedim ben tamam. Bu kreatinden kaynaklı oldu. Yaklaşık bir ay falan geçti. Bir problemim yoktu. Sonradan artık hiçbir kreatin almıyordum ama normal sporuma devam ediyordum. Ee, Sonradan tekrardan başlayınca dedim ki evet bu artık başka bir sıkıntı var. Ee, Doktora çıktım, acile çıktım ilk etapta. Acil apar topar beni ambulansla ana binalarına sevk ettiler. İşte üroloji bölümüne. 2 tane ultrason çekildi, kan değerlerine bakıldı falan. Testis kanseri konuldu, tek testis, sağ taraf. Dediler acil ameliyat yapılması gerekiyor. Tabi yani insan kendine konduramıyor doğal olarak. Nasıl yani diyorsun. Ama yani yapacak da bir şey yoktu. Neyse ben o gün tedaviye ret verdim açıkçası. Ben yani ameliyat olmadım. Çıktım o gün hastaneden. Eve geldim iyice araştırıyorum falan. Baktım başka bir çözüm yolu yok yani. Patoloji sonucuna kadar evet tam olarak kesinleşmiyor ancak belirtiler o yönde. O yüzden riske atmıyorlar kesinlikle. Mecbur olacaktım. Öbürsü gün sabah tekrardan gittim. Yatışımı gerçekleştirdim ve araştırdığım kadarıyla testis tümörü çok hızlı yayılan bir tümör. Yani artık vakit kaybına tahammülü olmayan bir tümör. Gittim yatışımı yaptım. O gün içerisinde zaten ameliyatım oldum. Bugün hatta ameliyatımın 4. günü. Patoloji sonucunu bekliyoruz. Muhtemelen ben özelde çalıştırıyorum patolojiyi. Yani bir ay beklemek istemedim. Muhtemelen yarın öbür gün çıkacaktır onun da sonucu. Ona göre bir tedavi olacak. Ee, Ya bu testis tümörünün açıkçası korunma yolları falan diye bir şey yok. Yani bizim genetimizde yok. Yoktu. Dediğim gibi aktif sporla uğraşan birisiyim. Haftada 5 gün 6 gün spor yapıyorum. Ee, Hazır ürün hayatımda yok. Gazlı içecekler yok. Ekmek dahi sınırlıydı yani. Çok az ekmek tüketen bir insandım. Hep sağlıklı yani. Protein ağırlıklı, temiz karbonhidrat ağırlıklı besleniyordum. İşte yağ olarak zeytinyağı yani temiz yağları besleniyordum ama oldu. Denk gelince geliyor. O yüzden size tavsiyem şu olur. Eğer bir şişkinliğiniz varsa orada ki mutlaka kontrol edin. Genelde 18 ile 35 yaş arasındaki gençlerde çok gözüküyor. Ben 29 yaşındayım. 29 yaşında buldu beni. Mutlaka doktora gidin. Yani çok geç kalınmaması gerekiyor. Çünkü bunun da evreleri var. Evreler ne kadar uzarsa sizin ameliyattan sonraki tedavi süreciniz ona göre uzuyor ya da ilaçlarını ağırlaşıyor. Yani açıkçası çok da ertelenmesi gereken bir şey değil. Öyle bir lüks yok yani lüksümüz yok.
İşte dediğim gibi şu anda bir kemoterapi süreci göreceğim büyük ihtimalle. Kesin değil ama değerlerim yüksek baktığım zaman. Hazır mıyım? Evet, yani savaşamayacağım bir şey değil. Savaşmak da zorundayım açıkçası. Yani önemli olan insan zaten birçok şeye aslında adapte olabiliyor. Yani zihnini ikna ettiğin sürece birçok acıya katlanabiliyorsun. Tüm mesele bu. Ben de ikna ettim. Yani yapacağım bunu. Başarmak zorundayım. Yenmek zorundayım. Birkaç arkadaşla da görüştük. Hani onlar biraz daha öncesinden görmüşler bu tedavileri. Yaklaşık bir 2-3 yıl önce görmüşler. Şu anda hayatlarına normal bir şekilde devam ediyorlar. Umarım bizim de öyle olur. Ya tabii insan üzülüyor. Konduramıyor. Niye diyorsun? Ama birçok insanın başına geliyor. O yüzden sizin de başınıza eğer böyle bir şey gelirse ya kesinlikle ertelemeyin. Ne kadar hızlı bir tedavi başlanırsa yayılması o kadar az olur. Sancısı da az olur. İyileşme süreniz de ona göre olur. Daha rahat olur. Benim biraz uzadı yani. Ben o ilk ağrım başladıktan 3 ay sonra ben şu an ameliyat oldum. Ama dediğim gibi benim artık denk mi geldi bilmiyorum. Spor yaparken ki o kreatin dönemime denk geldi. Ben orada bir afalladım. Çünkü onu kestim, ağrım bitti, şişkinliğim bitti falan derken orada biraz bocaladım. Yani siz de buna dikkat edin. Çünkü kreatin genelde böyle bir etkisi yok. Yani internetten de ben çok araştırdım onu kullanmadan önce. Böyle bir yan etkisi yok. Sadece bana denk geldi. Ben de öyle yorumladım. Yanlış yorumladım. Evre olarak biraz araştırdım. Tabii kesin değil. Patoloji sonucu bekleniyor. Muhtemelen ikinci evredeyim. Şu anda karın bölgemde 2 tane nodül gözüktü. İlaçlı çekimde. Yaklaşık 2 ile 2,5 santim aralığındalar. Artık onlara bir tedavi uygulanacak. Şükür en azından ciğerlerimde bir yayılma gözükmedi. O zaten üçüncü evre kısmına giriyor. İşte dediğim gibi evreler artarsa ilaç tedaviniz ya da kemoterapiniz ya da radyo terapiniz ona göre işlemleri, süreleri, ilaçları artıyor. Dozları ona göre artıyor. Tabii bünye de ona göre biraz yoruluyor. Umarım aşacağız, bitecek. Yani e, kolay pes etmek yok. Hiçbir zaman yok. Hiçbir zaman da olmadı. Olmayacak da. Arkadaşlar Allah bana da size de tüm şifa bekleyen herkese şifa versin. Görüşmek üzere. Umarım her şey güzel olacak. Elimden geldiğince tekrardan ben video atacağım, bilgilendirmeye çalışacağım. Umarım her şey çok güzel olacak.